Prensesi İpek Can Bulat hanımefendiyle yeni bir yayındayız. Kendisi ünlülerin yakın arkadaşı. Ancak bize ünlülerle ilgili sır vermiyor. Bu benim prensibim diyor. Arkadaşlarımla ilgili onların özellerini söylemem diyor. Hoş geldin İpek Can Bulat. Selamlar, merhabalar, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. İzleyenlerimiz mutlaka onlar da iyidir. İpek Can Bulat soruyor sizlere nasılsınız diye arkadaşlar. Evet, buradaki şu anda katılımda görüyorum ama bunlar tabii ki yavaş yavaş yükselecektir. Çünkü ben Evet, biraz geç yayınladım. Siz de sayfalarınızda yayınladınız. Takipçilerinize de buradan selamlar gönderiyorum hepsine. evet. İyi akşamlar, hoş geldiniz. O Hepiniz hoş geldiniz. bu üçüncü yayınımız İpek Can Bulat'la, ünlü astrologla. Eee, Beni takip edenler, seyirciler seni çok sevdiler İpek Can Bulat. Senin de yıllardır danışanın olan isimler burada seni de takip etmeye başladılar ve sana ne kadar çok Sayenizde uzun zamandır çünkü kendimi unutturmuştum. Ama estağfurullah, sayenizde evet, beni onlarla bir araya getirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim Bilal abicim, sağ olun. efendim, estağfurullah seni o kadar çok sevdiler ki yorumlarda hep sana sorular soruyorlar, sana teşekkür ediyorlar. Bu çok güzel bir ilgi. Bütün izleyenlere teşekkür ediyorum. Evet, İpek Can Bulat elbette Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili sorularınızı da cevaplandıracak. Ve yorumlayacağı Teşekkür ederim. diğer başka ilginç konular da var magazinde. Başlayalım mı İpekciğim? Tabii ki başlayalım. Bu arada Kıbrıs'tan da takipçiler var. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Bir hanımefendi yazdı az önce. Evet, ne kadar Yarın akşam Onur Bey, Afra ne diyor bir şey? Onur Bey, yarın Afram bir yarın şeyler yaz. yarın Onur Akay'la canlı yayın yapacağız. Onur Akay'la ilgili bir yarın akşam Onur Bey, Afra eee, her neyse yeniden gelir o soru önümüze. Evet arkadaşlar, bizi Türkiye'den izleyen ve dünya üzerinde 70 ayrı ülkeden izleyen değerli takipçilerim. Şimdi bana soruyorlar İpek, nereden Efendim, 70 ülkeden izlediklerini seni? YouTube doküman veriyor arkadaşlar. YouTube her biliyorum. her videonun ayrıntısında, her videonun detayını detaylandırdığı zaman ne kadar izleniyor, kim izliyor, kaç ülkeden izliyor, hangi dilde izleniyorsun hepsini ayrıntılı olarak veriyor. Sayıyorum ortalama 75'e çıkıyor, 68'e iniyor. Ortalama 70 ülkeden izleniyor her yayınımız. Bütün dünyanın her yerinden izleyen değerli dostlara da teşekkür ediyorum. Bunu da burada söylemem gerekiyor. Safiye Soyman'ın bir açıklaması var. Sevgili İpek, sen Safiye'yi çok iyi tanırsın, bilirim. Cildim Çok da kırışmış, severim. çok da severim değil mi? Seversin. Cildim, Severim ama hiçbir zaman biliyorsun ki benim konuşmalarım, evet, onları seviyorum. Bunlar benim arkadaşım diye, objektif bakmak zorundayım durumlara. Hani, hiçbir zaman ne kayırırım, eğer gerçekten de olumsuz yönleri varsa onları da tartışırız, masaya koyarız, yani problem değil. Ama Safiye geçenlerde de yayında söyledim, son derece çocuk kalpli ve çok da iyi niyetlidir. iyi niyetli, biraz da Neymiş saf. bakayım? Biraz da saf. Son zamanlarda çünkü bunu, kendisi gerçekten hayatının aslında en önemli yerine koydu. Hatta bundan bir ay önce kadar telefon açtım Safiye'ye. Evet, "Safiyeciğim nasılsın, iyi misin?" dedim. "İyiyim, sağ ol." dedi. "Ya" dedim, "ben" dedim, "senin" dedim, "bu" dedim, "estetikle ilgili bir doktorun vardı. O doktorla" dedim, "görüşmek istiyorum. Bana yardımcı olur musun?" dedi. Korkunç bir rakam söyledi. "Ya" yapma. dedim, "Safiye, yani burada" dedim, "doktorunu biliyorum. Türkiye'de de çok önemli bir doktor. Ama yani bu rakam nedir dedim ama dedi beni İpek arasın, ben ona indirim yapacağım demiş. Öyle de kaldı bir daha da aramadı. Ya niye bu kadar çok pahalı fiyatı? Safiye tamam yani sever Çok seviyor, gençleşmeyi, çok. güzelleşmeyi, Bakıyor kendine. öyle şeyleri sever ama Safiye o paraları vermez yani korkunç bir rakam diyorsan. Safiye'ye mutlaka kuvvetli bir indirim yap. Zaten Safiye çok akıllı bir kadın. Yani öyle Seda Sayan'ın gittiği doktora gider. Seda ona ısmarlar yahu. Hiç para da aldırmaz. Bu o paraları vermez ki. Niye böyle bir fiyat Evet, söyledi anlayamadım yani. Çok 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 yüksek bir rakam. Yani, mesela Gülşah'ın da doktoru vardı. Gülşah Saraçoğlu'nun doktoru, evet, isim vermiyorum ama o beyefendiyle de ben, büyük bir star vesilesiyle görüştüm. Hatta üçümüz konferans yaptık telefonda.
Doktor bey dedi ki bana, "Bu sene gelmene gerek yok. Çünkü ben bunu erken yaparsam, 4-5 sene sonra yine sarkacaksın. Ne kadar da kaslarla da oynasan bir yer çekimi diye bir şey var. İpek sen bana önümüzdeki Ne bu? yıl gel." dedi ve öyle de kaldı. Nereni? Pardon, nereni yaptırıyorsun? Buranın bir şey mi, yani göğüs kısmı mı yoksa, eee, Hayır, hayır, çok suratım çöktü. 54 suratın yaşındayım mı? Bilal abicim. Yüzüm evet, çöktü suratım. Bak Yok canım. Ya yani yer ama çekiminden biraz sarkma oldu. ama aynaya fazla bakmayın siz de hanımlar yani. Aynaya her bakışta bir kusur bulursunuz. Ondan da olmadı Bilal abi. Çok afaki, rakamlarla kilo verdiğin zaman zaten olur olmaz sarkıyorsun yani normal bu doğa kanunu. O erkeklerde de Aslında oluyor. biraz da böyle olayım. Mesela Hülya Avşar hiç estetik yok kadında. Hangi Sıfır hangi estetik. kadında? Hülya Ha, Hülya Avşar'da Avşar'ı konuşacağız biraz sonra. Hülya Avşar'ın sevgilisini bulduk. Onu konuşacağız biraz sonra. Peki şimdi Safiye Soyman şöyle bir açıklama yapmış. Sen onun çok yakını olduğun için sen anlarsın bunu. Sana sormak istiyorum. Cildim kırışmasın diye sağa sola hiç dönmeden dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum. Ya sen ne kadar dümdüz yatsan Faik senin üzerine bir abanır gece. Faik uykuda da gezer biliyor musun? Böyle bir sarılır. Bir şey ya nasıl ne anladın sen bundan ya? Sağa sola hiç dönmeden dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum diyor. Böyle bir şey bu güzel Safiye'nin açıklaması mıymış? böyle bir güzellik şeyi var mı ya? Cildim kırışmasın Yani diye. Safiye'yi tanıyorum. Safiye'nin açıklamasıysa Evet, geçenlerde de öyle bir açıklama yaptı. evet, Yine böyle sansasyonel bir açıklamaydı. evet. Ama, Safiye'nin o şekilde yatacağına hiç inanmıyorum. Çünkü Safiye bir defa çok özgür ruhlu bir kadın ama son zamanlarda çok dikkat ettim. Gerçekten cildiyle Evet, çok ilgilendiğini, çok böyle bakımlar yaptığını. Son zamanlarda baktığımda da Safiye kahkaha dolu bir kadın. Çok gülmeyi seven bir kadın, evet, neşeli bir evet. kadın. Acaba dedim kırışmamak için mi gülmüyor? Mimik olmasın diye mi Ay, gülmüyor ay, dedim. ay, ay, bir de öyle bir şey Bilmiyorum mi var? yani kendi açıklamasıyla doğru olacağına inanıyorum. Ay, bir de öyle bir şey mi var? Gülmemek için kırışmasın diye kadınlar Tabii güldüğün zaman kaslarınla oynuyorsun. Dolayısıyla kırışıyorsun erken. Ha, kadınlar, Safiye de dâhil buna, yüzleri kırışmasın diye kahkaha atmıyor mu bilinçli kadınlar, öyle mi? Öyle. Evet, Ha? Ya, evet. Az kahkaha ve gülmezler. Kaslarıyla oynamazlar yüz kaslarıyla. o Kırışmasın. Hele zaman o estetikten zaman sonra asla. o zaman koca da çeker gider başkasına. Gülmeyen kadını ne yapsın karşısında akşama kadar somurtacak. Niye Belki gülmüyorsun? kocalarına gülüyorlardır, bilemeyiz. Hangi Kocalarına gülüyorlardır belki. kocalarına Ama Safiye gülüyor. hayat dolu bir kadın yani. Safiye, Allah aşkına Safiye buralardaysan bağlan. Ben anlayamadım bunu. Ne demek ya? Nasıl cildim kırışmasın diye sağa sola hiç dönmeden dümdüz ve kıpırdamadan yat. Sen robot musun ya? Ya Faik yatırmaz ya. Bunu Safiye'ye soracağım. Sor bunu ya. Bir dakika, bunu Sor, Safiye'ye soracağım sor. ve bir dahaki yayında Evet, mutlaka bunu ben masaya yatıracağım, bu konuyu tartışacağız. evet. İnan görüşmedim, bilmiyorum. Çünkü konunun bu olduğunu bilmiyordum. Vaktim yok yani aramaya da zaten şu an yayında. Ama ben Safiye'yi arayıp mutlaka soracağım bunu. Sor bunu Allah aşkına. Banu Alkan Doğru mu da bir bakayım? zamanlar böyle bir Bu yöntem diyecek uygulamış. şifreleri bize de ver, biz de uygulayalım. Heh, de. Banu Alkan da bir zamanlar böyle bir güzellik yöntemi uygulamış. İnternette problem mi var? Bende yok da senin oradan bazen titriyor sesin. Yo, ben aslında Wi-Fi'den bir dakika bakayım nereden? Yo, bağlanıyorum ama problem olacağını zannetmiyorum. Yok bende problem. Full çekiyor. Neden Çekiyor. böyle oldu bilemiyorum. Kıbrıs 5G'ye geçti mi? Evet. Kıbrıs'ta şu anda Hayır geçmedi, öyle bir şey yok. geçmiyor. Biz Yok, yok geçiyoruz. 5G falan yok. Burada teknoloji çok geri. Öyle mi? İpek Can Bulat Kıbrıs'tan bağlanıyor Çok geri. şu anda. Girne'de misin? Lefkoşa'da misin? Neredesin? Girne'deyim ben, Girne, Girne'deyim. Girne'de. Hatta bir yerdeydim. Apar topar unutmuşum. Evet. Ah Bilal abiye mahcup olmayayım dedim. Estağfurullah. Gaye'ye geldim. Biliyorsun o da burada çok iyi bir menajer. Gayet Ondan sonra öyle. Gaye bana kurdu bunları düzenekleri. Çünkü o böyle zaman zaman sosyal medyaya girer. TikToker'dır, fenomendir. O yüzden dolayı işte o kurdu bana. Ben de öyle yayın yapayım dedim. Normal koşullarda aslında evden yapmıyorum. Hep otelde kaldığım için otelden yapıyordum. Evet, otelde kalan ünlüleri de bize ara sıra anlat. Hangi ünlüler otele geliyor kaçamak Vallahi yapmaya? yarın, videolar çekeceğim, atarım. Siz de sayfanızda yayınlarsınız. Yarın Ah, Derya Bedavacı'nın konserine gidiyorum. evet, Oradan atarım onu. Biliyorsun son zamanlarda çok böyle önemli oldu. Önemli bir isim. evet. Onları çek at. Bir de kaçamak yapmaya gelenleri de çek at. Kıbrıs Mutlaka at. atacağım. Evet.
Aleyna Tilki'yi duydun mu ya? Ben üzüldüm Aleyna Tilki'nin başına gelenlere. Evet, duydum. Bir magazin sayfasında Instagram'da bir magazin sayfasında onu Bilal okudum. Özcan'ın kitabını Amsterdam'a okumuşsundur. gitmiş, cüzdanını çaldırmış, pasaportunu çaldırmış ve o kadarını biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Evet, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tatil yaparken bütün büyük başkentlerde Teşekkür ederim yaşanan Şebnem Hanım. yaşanan olay, Aleyna Tilki'nin de başına gelmiş. İstanbul'da da çok sık yaşanıyor maalesef bu tür olaylar, kapkaç olayları. Eee, Londra'da da öyle, Paris'te de öyle, Amsterdam'da da. İşte turiste, yolunacak kaz gözüyle bakıyorlar, soyulacak insan gözüyle bakıyorlar, kapkaç yapıyorlar. Ne yazık ki. Aleyna Tilki'nin de dediğin gibi çantasını, içinde laptopu var, pasaportu var, çalmışlar ve, story atıyor Aleyna Tilki. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportu ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Bir sonraki sayfada size olayın olduğu yerin konumunu atacağım. Ben Amerika'da çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana büyük dualar edeceğim diyor. Ne diyorsun? Yani bulana madem bu kadar önemli senin için Amerika'ya gitmek şu anda. Ben hemen yorumumu yapmak Evet, istiyorum. evet, evet. Bir defa, pasaportunu kaybettiysen ve pasaportunun bulunmasını isteyip de Amerika'ya gitmek istiyorsan, kalkıp da, yok, işte, ben ona dua edeceğim yerine bir ödül miktarı koyarsın yahut da bir hediye koyarsın, bir Ya şey ağzın söylersin, bal onun üzerine yesin. söyler. Ağzın bal Anladın? yesin. Yani Çok bir güzel. ödül koyarsın yahut da bir para koyarsın. Dersin ki benim pasaportum 3.000 $5.000'ın lafı bile olmaz ki. Hele ki Aleyna için asla olmaz. Ben Aleyna'yı biliyorum. Çoğu zaman da burada görüyorum ama tabii ki benim ne yaş grubuma ne de benim müzik kültürüme hitap eden bir şey olmadığı için ben takip etmiyorum ama tabii ki küçükler çok takip ediyorlar. Yani 18 yaşla bence 25 yaş arası Evet. çok dinliyor onu. Biraz da böyle teenager'lar eskiden çok dinliyorlar, takip ediyorlardı. Öyle Ay, yani. Kıbrıs'ta Aleyna Tilki'yi sık görüyorsun. Yani sevgilisiyle mi geliyor? Yok, He, çok sık görmedim Bilal abicim. 2 kere gördüm ama, bana hitap etmediği için ben sahnesine gitmedim. Ben gitmedi. çünkü, benim, hani, yaşıma hitap etmiyor onun şarkıları. Biraz da çok soğuk buluyorum ben Aleyna'yı. Hiç gülmeyen surat. Ben böyle pozitif enerjiyle ilgilendiğim için bana böyle gülmeyen suratlar, gülmeyen yüzler, ne arkadaşlık yapabilirim ne hayatıma sokarım. O açıdan dolayı çok böyle ilgimi çeken bir, şey yok. Bir tarafı yok diyorsun. Annesini bilirim, TikTok'ta yayın yapar. Annesi TikTok'ta yayın yapıyor. Öyle mi? Annesi Orada TikToker görüyorum mı? bazen. Evet. TikToker mı? Annesi TikToker. TikToker denmez ona. TikToker olabilmesi için 24 saat yayında kalması. Ya en aşağı bir 12 saat yayında olması lazım. Ama fenomenlerle, ve, bazı böyle önemli isimlerle yayın yapıyor. Bir akşam ben de bir yayına girdiğimde kendisiyle öyle bir tanışmak mümkün olmuştu. Hatta herkes Aleyna'nın annesi diye takip ediyordu kendisini. Aleyna Tilki'nin Uzun annesi zaman önce. Aleyna Tilki'nin annesi TikTok'ta ne konuşuyor? Ne anlatıyor? Ne tür bir yayın oluyor? Genelde bunlar yarışma üzerine yapıyorlar. Çünkü buradan, PK'den bu, hediyelerle, eee, hediye topluyorlar. Dolayısıyla hediye topladıkları onları da paraya, jetona çeviriyorlar. Bir gelir olmuş oluyor. Aslında bence para amaçlı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben girdiğim zaman eğlence adı altına giriyorum. Bana atmıyorlar mı? Bana da atıyorlar. Hem de neler atıyorlar. Kurtlar geliyor, işte universaller geliyor. Bunlar çok yüksek meblağlar. Hiç inanmazsın onları paraya çevirip de hesabıma atmam. Ya bir fenomenin yayınına girerim. Çok güzel bir kültürel anlamda bir yayın olur. Ona hediye atmak babında ona gönderirim. Onu kullanmam yani. Hiçbir zaman kullanmadım. Aleyna Tilki girdi mi annesinin yayınına hiç? Bir kere gördüm, evet. Bir kere gördüm. Ne yaptı? Konuştu herhalde oraya ilgi Konuştu ama çekti. annesini çok seviyorlar Aleyna'nın. Yani, öyle bir kitle var. Kendi arkadaşları var, grubu. Ne kadar kaç K takipçisi var bilmiyorum ama seviliyor, çok seviyorlar. Evet. Şimdi burada Aleyna Tilki ile ilgili, söylediğin yoruma yerden göğe kadar katılıyorum. Benim de fikrim aynı şekilde. Madem pasaportunu kaybettin ve senin için çok önemli onu bulmak, onun içinde vizeler falan var, sayfalarında. Şimdi sen Amerikan Evet. vizesi, pasaport çıkaracaksın, Amerikan vizesi alacaksın, kaçırdın, gidemezsin o konsere. 10 gün en az 10-15 gün geçmedi en az. O da sanatçı olduğun için. Tamam da bir şeyi çok merak. Şimdi yurt Nasıl? dışında çalan ünlü olduğunu bilmez. Pasaportumu getir Evet. derken, hani, bu Türkiye'de olmuş olsa
Anlarım ben, bu pasaportu kaybettim. Birisi buldu, paraları aldı, pasaportu da çöpe attı ya da oraya buraya bıraktı. O zaman bir çağrıda bulunabilirsin. Ama yurt dışında tanınan bir insan değilsin ki sen pasaportunu orada söylüyorsun da bana getirin ben işte dua Şimdi edeceğim. Yurt dışındaki insanların duaya da ihtiyacı yok ayrıca. Şimdi şöyle yapmış, bir sonraki sayfada diyor zaten, bir sonraki sayfada konum atacağım diyor. Bir sonraki sayfada pasaportunun çalındığı semtin ismini yazıyor. Çantasının resmini, fotoğrafını yayınlıyor. Türk pasaportu demiş. Ondan sonra orada çok Türk var ya, Hollanda'da, Amsterdam'da da çok Türk var. Evet, Onlar evet. işte bir heves gidecekler. Aleyna Tilki ünlü bir insan. Biz ona destek olalım diyecekler diye düşünüyor herhalde. Dua karşılığı yaparlarsa, ki kimse yapmaz. Dese ki orada getirene 3.000 euro vereceğim, 5.000 euro vereceğim. Madem senin için çok önemli, ver kardeşim, 3.000 euro ver, 5.000 euro ver. Senin için para da değil. Öyle bir ödül koysan pasaportun için uğraşır insanlar. Yoksa niye uğraşsınlar yani? Ben zannetmiyorum kimsenin elini kaldırıp gidip orada o pasaportu arayacağına. Bilmiyorum. Senin yorumuna o Ben anlamda hiç çok inanmıyorum. Bana katılıyorum. hiç inandırıcı gelmiyor. Ama tabii ki büyük bir sıkıntı. Çok geçmiş olsun. Onu da söyleyelim yani. Yaşayan bilir. Çok şükür yaşamadım ama Tabii. Evet, baş benim bir tane bir arkadaşım vardı Bilal abicim. Kendisi de ünlülerden birisiydi. Belki ismini tanırsın, söyle. Bodrum'da eczacıdır kendisi. İsmini Talha söyle. Özmen. Talha, Talha bizim Özmen. Talha. Bizim Talha, şarkıcı Talha. Bir Evet, zamanlar çok ama eczacı aynı popülerdi. zamanda Çok biliyorsun. popülerdi. Evet, Bülent Ersoy'un eczacıdır. arkadaşı. Bülent Ersoy'un arkadaşı değil mi? Çocukluk arkadaşı, evet. Hı hı. Tanımaz mıyım? Talha çok iyi bir eczacıdır. Çok da kültürlü bir hanımefendi. Bir gün bana dedi ki, "Ben Amsterdam'a gidiyorum." dedi. "Tamam." dedim. Amsterdam'a giderken "Sen de gel ne olur." dedi. "Yok." dedim. "Gelemem." dedim ben. Kendi gitti. "Bak." dedi, "Bin pişman olacaksın gelmediğine." dedi. İlk 2 gün sonra telefon açtı bana. "Ya benim moralim çok bozuk." dedi. "Ne oldu?" dedim. "Ben" Hayrola? dedi, "işte" dedi, "burada cüzdanımı çaldırdım. İçinde de bir sürü paralarım vardı. Ben Eyvah! mahvoldum. Pasaportum falan da gitti. Ben Ay, nasıl döneceğim?" Dedim, "Direkt konsolosluğa git yani onlar çok halleder." çok Onun yaşadığı o sıkıntıyı bildiğim için Aleyna'nın da neler hissettiğini bilebiliyorum. Şimdi Talha için önemli olmayabilir. Çünkü o sadece dönüş için uzatabilirdi. Ama Amerika'ya bir konser için ya da bir iş için gidecekse o zaman o pasaport için bir bedel koymalıydı. Tabii canım. Ver 3.000 euro de ya, 5.000 euro de ya. Ver tabii Ver bir yani, bedel ver. koymalıydı. Koy yani, 10.000 euro de be gitsin senden Aleyna be, aman be yani. İnsanlar, ben anlayamıyorum ya. O kadar dünya kadar para kazanıyorlar. Böyle yani, böyle yani, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu Ama kadar. çok var öylelerden yani sadece ona kalana kadar. Oho! Kimler kimler var öyle cimri. Bunların içinde en bonkörü Bülent Hanım'dır. Bülent Ersoy mu en bonkörü? En Ele bonkörü. Elena Hayatımda öyle bir bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hani kendisini tanıyorum falan diye değil. Ama gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum çok bonkördür. Bir defa eli çok açık, masaları inanılmaz. Yani o öyle hesap kitap yapmaz zaten. Bir gün Antalya'ya davet etti beni. Evet. Arzu Hanım'ın evine gittim. Arzu Acay'ın. Onun danışmanı biliyorsunuz. Gittiğimde bonfile söyledi. Ayıptır söylemesi. Bonfileyi, böyle, yani, biz 3-4 kişi falanız. Dedim ki, yani, hayvan kestirseydin daha sevap. Neden? Neden? Gerçekten et yemeyi çok sever Ya, zaten ve mesela bir yerlere gider o. Nişantaşı'nda ismini vermeyeceğim, sürekli hiç çıkmadığı bir mağazalar vardır onun, gider. Orada mesela 15 kişi mi var? 15-20 kişiye verilen ve ayıptır söylemesi bakın kebaplar Zorlu'dan gelir. Anladınız mı? Çok bonkör. Ben eli telefon açık. açarım, Eli açık. geliyorum dediğim an o pastane var Evet, meşhur Bağdat Caddesi'nde. evet. Oraya telefon açılır, yoğurtlar mayalandırılır, tatlılar gelir, siparişler. Bülent Hanım kadar eli bonkör, gerçekten cömert birisini ben görmedim. Yedirmeyi içirmeyi çok sever. Evet, benim de tanıdığım bir ünlü var. Böyle 3-5 kişi bir araya geldikleri zaman akşam vakti olur mesela, karınlar acıkır. Orada o masanın en ağırı o olduğu için o söyleyecek, sipariş verecek. Lahmacun söyler ucuza gelsin diye. Lahmacun söyler. A, Ya Bülent Hanım hayatta yemez lahmacun falan, mümkün değil. insan kebap söyler, dediğin gibi bonfile söyler, ne bileyim ben. Et söyler, bonfile Yani söyler. Tabii canım, yani tabii. böyle Diyorum bir ya şey. Zorlu'dan belki 16 tane, 20 tane İskender. Üstüne de bizim sohbetimiz o gittiğimiz yerde çok meşhurdu. Evet, Üstüne de saat gece 12'de
Bir yer var meşhur. Onun da ismini vermeyeyim. Herkes bilir zaten. Evet, Çorbacı vardır. Gece 12'de işkembeciyi arar Nişantaşı taraflarında. evet. Oradan zerdeler gelir, Of, çorbalar of, gelir, işte of. ne bileyim Of, 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 of. paça çorbaları, Baklava da işkembe. gelir deme, Çok baklava. büyük gurmedir yalnız. Kadayıf da baklava da gelir deme şimdi. Bak bize akşam akşam ağzımızı Ba sulandırıyorsun ya. İnan şu an onun yanında olsaydım inan etmişti. Ben saat gece 12'de söylerim kendisine. Canım benim bunu istiyor diye. Evet, Hemen direkt otomatikman arar. Yani gece 2-3 fark etmez. Açık ya Bağdat Caddesi'ndeki doğru. Fenerbahçe işkembecisi falan. Doğru. Hep oradan gelir servis. Bülent Ersoy'la Tabii. gezmemek lazım. Gezmemek lazım. Çok, çok kilo alır insan ya. İnsan çok kilo alır ya. Ondan sonra zayıflama ileri. Yo, hiç de inanmazsın. Bunları Evet, söyler ve çok da yemez inan. Bak mesela dondurma istedi geçenlerde. Arabadaydık. Dondurmacı var yine öyle Şaşkın Bakkal'da bir tane durdu önünde. Dedi ki bana dondurma ister misin? Ne istiyorsun dedi. Ya dedim bir tane karamel istiyorum bir de İtalyan. Bir top külahta gelecek zannettim. Başka ne istiyorsun dedi. İşte sade vanilyalı şu bu. İnanmazsın her birinden 2'şer kilo kutu yapma be. içerisinde eve gitti o Of, of. dondurmanın. Kim yedi onları? Kim yedi? Ben yedim. Yani çoğunu ben yedim. Bana söylüyordu. Biliyordu benim de gurme olduğumu. Çok sevdiğimi biliyordu. Evet kilo almadım değil. Ben aldım ama kendi almıyor yani. Kendisi. Çünkü o bir kere yer. Anladım. Bülent Ersoy'u selam olsun buradan. Bülent Ersoy'la dolaşmamak lazım. Yo öyle deme. Dolaşmak lazım ya. Çok Dolaşmak çamdır mı o. lazım? Ya ben diyet yapmaya Evet. çalışan bir insan olduğum için yani bilmiyorum ki kendimi tutamam yerim ya onları. O anlattıkları çok güzel şeyler. Yani peki sevgili Bülent Ersoy'u da andıktan sonra Murat Yıldırım bir dizide oynuyor şimdi. Bu yeni başladı. 4 bölüm oynadı. 4 bölüm değil mi? Güller ve Günahlar. Orada Cemre Baysel'le oynuyor ve çok Pardon bu arada beğenildi. özür dilerim. Estağfurullah. Özür dilerim. İnternet gitti yine az önce. Dolayısıyla güller dediniz. Ben o baştaki anlattıklarınızı hiç duymadım. O dizide Murat Murat Yıldırım. Murat Yıldırım. Murat Yıldırım oynuyor. Murat Biliyorum. Yıldırım. Murat Yıldırım Evet. oynuyor. Bir de Eee, evet, Cemre şimdi dinliyorum. Zaman zaman gidiyor internet, dinliyorum. evet Cemre Baysel isimli genç bir hanım var. 26 yaşında. Evet, Murat Yıldırım da 46 yaşında. Eee, evet, ve dizide bunlar sevgili olacaklar. Zaten birbirlerine artık yanaştılar iyice. evet. Güzel bir dizi tuttu. Şimdi 46 yaşında Murat Yıldırım, Cemre Baysal 26 yaşında. Arada 20 yaş fark var. Biz burada 2 aydır Kenan İmirzalıoğlu 51 yaşında, Afra Saraçoğlu 28 yaşında sevgili olamazlar, olmasınlar. Aralarında yaş farkı var, 23 yaş fark var diyoruz. Şimdi burada da 20 yaş fark var Murat Yıldırım'la Cemre Baysal arasında. Yani biz haksızlık mı yapıyoruz ya Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu? Yani gerçi senaryoyu bu tepkilerden sonra değiştirdiler. Onlar aşk yaşamayacaklar öyle söyleniyor. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu dizi daha başlamadı. E, Evet. şimdi yani ileri yaşta da Neyi sormak istiyorsun? Neyi öğrenmek istiyorsun mesela? şunu sormak istiyorum. Yani arada 20 yaş fark var Murat Yıldırım'la Cemre Baysal. Murat Yıldırım'ı sen tanıyorsun, ben biliyorum. Eskilerden tanırsın. Cemre Baysal Murat Yıldırım'ı eskiden tanıyorum. Burçin Terzioğlu ile evliyken Kıbrıs'ta tanışmıştık. Bir ortak dostumuz vardı, o tanıştırmıştı. evet, Efendi bir çocuk, kendi halinde sessiz, sakin, mülayim. Gülmeyen, soğuktur. Onu da söyleyeyim. Çok soğuk ama ben dizideki başarısına hayranım. Yani Murat Yıldırım bir ekol bence. Yani, bu çocuğun geleceği de çok açık. Önü çok açık. evet, evet. Ben Eee, beğeniyorum. evet, evet. Güzel de bir evlilik yaptı Onlar biliyorsun. çok daha sonra daha değişik şeyler teklif edecekler. Bundan 5 sene sonrasını tahmin edemeyeceğin duruma gelecek. Bunu gördün ha, öyle mi? Ya Allah Evet, aşkına bir tabii kere de öyle. Bunların hepsine gezegenlerime bakıyorum bak, zaten. bir kere de benim yıldızıma bak. Bak ne güzel şeyler söylüyorsun başkaları için. Lütfen ya, lütfen bir gün de bana bak. Peki şimdi Murat Yıldırım gülmez dedi. Peki ne Bak zaman isterseniz, ne zaman isterseniz. teşekkür ederim. Murat Yıldırım gülmez dedi. Bak Kenan İmirzalıoğlu da gülmüyor. O da böyle bir ciddi bir asık surat. Yaş olarak da birbirlerine çok yakınlar. Şunu sormak istiyorum. Yani
dışarıdan bir göz olarak sana normal geliyor mu? 26 yaşında bir kızla, oyuncuyla 46 yaşında erkek Murat Yıldırım'ın dizide aşk yaşaması, arada 20 yaş fark var. Normal geliyor mu? Evet ya da hayır desene. Evet mi, Kendi hayır mı? fikrimi soruyor musunuz? Evet, evet mi, Benim hayır. için yaşın hiçbir önemi yok. Tamam. Yaşın hiç önemi yoktur benim için. İlişkilerde, evliliklerde asla yoktur. O zaman eee, Çok ke ters bakarım bu konuya yani. o zaman Kenan İmirzalıoğlu'yla Afra Saraçoğlu'nun senaryosunda da arada böyle bir yakınlaşma olsa, bir aşk olsa, orada da 23 yaş farka rağmen onu da yadırgamazsın, öyle mi? O da he? Yadırgamam. Tabii yadırgamam ben. Benim için ilişkilerde yaşın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bu evlilik de olabilir. O bir beyinsel frekanstır. O iletişime bağlı bir olaydır. Evet, bazıları eleştireceğim. 1-2 jenerasyon ama Evet, 2 jenerasyonun üstü bana anormal gelir. Mesela örnek verebilirim. evet. Mesela Mehmet Ali Erbil'le yeni evlendi eşi. Çok büyük jenerasyon farkı var. Yani ileride mutlaka fire verir. Vermemesi imkânsız. Öyle mi? Olmaz diyorsun. Tartışırlar yani, O kavga yani eder. imkânsız. Tabii ki imkânsız. Hadi 1-2 jenerasyon okay. Hımm. Bu Fas güzeli eşi çok mutlular. Evet, Murat Miss Fast Yıldırım'la güzeliydi o. 2016 yılında galiba. Doğru mu, İ yanılıyor muyum? 2006. 2006, Fas güzeli. 2006 yılında Fast, evet, Miss Fast güzeliydi kız. Kızı Evet, beğeniyorum. İyi bir kıza benziyor. Mutlu olurlar inşallah. Zaten mutlular çünkü Murat Yıldırım'ın bir paylaşımını görmüştüm ben. evet. Kızımın annesi, başımın Bravo, tacı, pamuk prensesim falan tarzında bir paylaşımdı. bravo. Onlar mutlular. Onların evlilikleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Çocuğun Murat Yıldırım'ın hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili hiçbir problemi yok, onu söyleyeyim. Sadece biraz gülsün istiyorum ama Kadir İnanır da suratsızdı. Kadir de gülmezdi ya, Kadir İnanır. Diyorum ya, bunlar aktörlerin çoğu gülmüyor. Gülmüyor. Gülünce sanki bir şey olacak. Gülmezler. Nuri Alço da öyle, hepsi suratsızdı bunların, hiç gülmezlerdi. Evet, gülmezler. Dediğin gibi sevgilin canım karım, sevgilim canım karım, her şeyim, Miray'ımın annesi, iyi ki varsın, iyi ki doğdun, iyi ki Ya, hayatımızdasın diye doğum gününü kutladı evet. önceki gün. Ailesine aşırı düşkün, çalışkan, zeki, yakışıklı, karizmatik bir oyuncu. Bugüne kadar hiç olumsuz haberini yapmadım. Hiç olumsuz haberini yapmadım. Hakikaten öyle. Sen iki Yapılacak bir çocuk değil ya, başarılı o, işinde gücünde yani. Ben severim Murat'ı, çok efendi çocuktur. Evet, öyle bir çapkınlığı filan da hiç bize yansımadı. 2016 dediğin senin aklına yanlış kalmış. 2016 evlendikleri yıl. 2016'da evlendiler bu Faslı hanımla. 2 jenerasyon dedim, pardon Zeynep Hanımcığım, 2 jenerasyon dedim. Dikkat ederseniz dikkatle dinleyin. 2 jenerasyon normaldir dedim. 2 jenerasyondan sonrası anormaldir. Yaşın tabii ki önemi yok derken onu da parantez içinde belirttim. Evet, sevgili İpek Canbulat'la birlikteyiz. Astrolojinin prensesi. Kendisi yıllarca Kıbrıs'ta, Türkiye'de televizyonlarda programlar yaptı. Ünlülerin yakın dostu. Pek çok arkadaşı var. Aslında magazin dünyasının bütün sırlarını bilir de hiç anlatmaz. Görüyorsunuz neler çekiyorum ağzından kelpetenle laf alıyorum. Ama olsun, olsun. Burada razıyım. Şahan Gökbakar Türkiye'yi terk ediyor. Etti. Evet, Londra'ya evet biliyorum. 2 evladını Londra'da Eğitimi için eğitimli gittiğini söyledi. eğitimleri için gidiyoruz dedi. Oraya onların eğitimi için gidiyoruz dedi ama e, bunun altında aslında başka nedenler de olabilir. Benim aklıma geleni sana söyleyeyim. Söyleyin bakalım. Şahan Gökbakar burada çok hızlı bir muhalif. Çok iktidarı yıllardır Twitter'da çektiği videolarla, Evet biliyorum. Instagram'da alaycı bir üslupla ve zaman zaman çok sert eleştiren bir oyuncu, ünlü bir komedyen ve kendisi de eee, bunun karşılığında eee, iktidar yanlısı olan kişiler tarafından
zaman zaman linçlendi sosyal medyada. Ona da çok büyük tepkiler gösteriliyordu, ve, kendisinin sahip olduğu, bir yazlık var Marmaris'te. Marmaris'te, Selimiye civarında. O villanın iskelesi kaçak olduğu gerekçesiyle uzun uğraşlar sonucu yıkıldı mahkeme kararıyla ve Şahan çok üzüldü buna. Orayı çok Evet. severek almıştı. Ailesiyle orada kalıyordu. Bu ıssız bir koyda, karayolu bile yok. Denizden gidilebiliyor. Öyle güzel bir yer yaratmıştı. Kendi cennetini yaratmıştı ama Tarkan'ın evi gibi aynen. e Tarkan da öyle bir yerde yaşıyor. evet, tabii bunları sen biliyorsun. Bize yavaş yavaş bu sırlarını açıklayacaksın. Kim nerede gizli yaşıyor, kim nerede kaçamak yapıyor. Bunu daha sonra konuşacağız seninle. Tamam, Evet, tamam. eee, Şahan için şunu söyleyebilirim. Şahan evet, doğru söylüyorsunuz. Yani bence iktidarla biraz zıt ve muhalif olduğundan dolayı, evet, Londra'ya da çocuklarım için gidiyorum dedim ama ben aynı fikirde değilim. O çünkü birazcık da tepki olsun diye gitti açık konuşmak gerekirse. Çünkü biraz kırıldı. Bu ev hikâyesini de biliyorum. O ev olayından dolayı da gitmiş olduğunu düşünüyorum. Kırgın, tedirgin ama bence uzun bir sürede dönmeyecek. Yani yurt dışına gitti o. Tepki olsun diye gitti. evet. Bu iskele yıkıldıktan sonra o evi de bu villayı da bu çok güzel bir villa. Birinci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Üzerinde izinsiz ek yapılar var gerekçesiyle 3 yıldan 10 yıla kadar hapis Biliyorum, hapis cezasıyla cezası çıkardılar. Hı hı. yargılanıyor. Evet, iddianame hazırlandı. Mahkeme kabul etti. Bir de böyle bir yargılama süreci içine girdi. Tedirgin olması normal değil mi? Tedirgin oldu, kırıldı, he? Ümitsizliğe kapıldı belki kendince, kendi fikrince. Ülkeyle ilgili belki fikirleri vardı. Biraz ne bileyim ben gideyim dışarıdan bakayım, uzaktan bakayım diye düşündü. Beni hapsederler diye korkmuş da olabilir mi sence? Öyle bir şey düşünmüş olabilir mi? Şahan öyle korkulu bir tip değildir. Korkmaz mı diyorsun Şahan Gökbakan? Korkmaz. Yani onunla da ortak dostlarımız var uzaklardan ama kesinlikle korkmaz Şahan. Korkmaz yani. Evet. Ondan dolayı gitmedi. Çocuklarının eğitimini bahane etti ama kesinlikle çocukların için değil. Artık gerçekten bu iktidarda olmak istemedi. Bu iktidarın içerisinde olmak istemediği için gitti. Ona Recep tepki İvedik olsun diye gitti. evet, Recep İvedik Londra çeker mi acaba oraya gitmişken? Recep Keşke İvedik çekse. Ben vallahi aslında böyle çok, bir gün böyle çok izliyordum bunu. Bir arkadaşım dedi ki, "Ya sen deli misin?" dedi ya. "Bunu" dedi, "izleyen insanların kitlesi belli." dedi. "Saçmalama." Ya olur mu dedim ya. Ben hep izledim bunu. Birisini, ikisini, üçünü, dördünü. 7'ye kadar Londra'ya da izledin gittiğimde mi? 7'ye kadar 7 izledin. hepsini izledim. Hepsini izledin. İzliyorum, bir daha baştan alıyorum, izliyorum. Konya diye En Kenya'ya beğendiğim gitti. sahneleri var. Konya diye Kenya'ya gitti. Onu da izledin mi? Evet, onu izledim işte. Onu bir daha izledim. Yapma ya. İzledin ve güldün kahkahalar. Ya sen de İpekçim ya. Hep sosyeteyle Ama hep gezersin. gülüyorum ona ben. Onu çok seviyorum o Recep İvedik'i. Diyorlar ki seninle yani bunu diyorlar işte kamyoncu oluyor Evet, bazen. evet kamyon Bazen de şoförü işte oluyor. Bitirip kuru fasulye yiyor filan. Kuru fasulye. ben dedi zenginim, trilyonerim diye kandırdı. Bir yerlere gitti, havuza Evet. gitti, kıza aşık oldu ya. Evet, olimpiyatlara katıldı, gülle atıyor filan. Hepsini izledin mi? Hepsine bayılıyorum hepsine. Ya sen Londralarda eğitim görmüş, çok seçkin bir ailenin çok seçkin bir evladısın. Ama Recep İvedik'le mutlu mu oluyorsun Bilal o abi onunla ne kamyoncuyla? ilgisi var bunun? Herkes aynı şeyi söylüyor. Bunu kamyoncular izliyor. Niye izliyorsun diyorlar. Ne alakası var ya? Adam o kadar emek vermiş. O kadar. Ben gülüyorum yani. Gülmek için izliyorum. Ben sadece onu izliyorum. Ben dizi falan da izlemem bu arada. Recep Ben İvedik sadece hayranı magazinle olduğunu, ilgilenirim. İpek Canbulat'ın, ünlü astroloğun Recep İvedik hayranı olduğunu da öğrendik. Düşünsene Recep İvedik çekiyor, Oxford Street'te yürüyor böyle. Tamam olabilir. Ne var He? bunda? Çift katlı Olabilir. otobüsler filan. He, yapar değil mi? Yapabilir yani. Güleriz burada. Yapsa keşke ya. Ama belki de sinemadan da soğumuş olabilir ya. Belki film Ya çekmekten de zaten, şöyle söyleyeyim Bilal abicim, yani zaten yükünü tuttu götürdü. Ay, kazanacağını kazandı. Onun maddiyatla ilgili, parayla ilgili bir sıkıntısı yok. Gerçekten yok. iktidara tepki olsun diye gitti. Ve biraz Evet. da eğitime de önem yani vermiyor değil, veriyor şu an çok önem veriyor eğitime. Çocukların eğitimi için gittiğine de %50 katılsam da ama asıl eğitimin Türkiye'de olmayacağına kanaat getirdiği için gitti. Yine Hımm. tepki. Anlatabiliyor muyum? Anladım, anladım. Ama bence ben her zaman şunu söylerim. Yurt dışındaki eğitim Türkiye'dekinin 1/4'i. O da bir gerçek.
Ya, Hiçbir zaman eğitim tabii ki o da bir gerçek. Sadece yurt dışında lisan öğrenirsin o kadar. Bir de eline bir diploma, bir altın saat takarsın. Ama onun haricinde Türkiye'deki eğitim hiçbir değil. Çok büyük fark var arada. ne kadar güzel söylüyorsun. Bizim çok değerli öğretmenlerimiz var. Çok değerli Tabii ki, tabii ki eğitim de var. kadromuz var. Okullarımız var. Okullarımız var. Okullarımız var. Çok doğru söylüyorsun. Bana dedi ki Mustafa Sandal yıllar önce sene 97 paparazzi programını yapıyoruz. Yurt dışından çok haber yapardık biz. O zamanlar televizyonlar da daha yeni magazin programları ve çok seyrediliyor. Şimdi magazin kalmadı televizyonlarda. Mustafa Hı. Sandal dedi ki Bilal dedi dünyanın her tarafına gidiyorsun dedi. Gel dedi Londra'ya gidelim seninle. Ne yapacağız? Benim okulumu gör. Ben üniversiteyi Benim arka sokağımda oturuyordu. ben Senesini de üniversite söyleyebilirim. 95 yılında, bir dakika özür dilerim. 97 yılında 27 yaşındaydım. İlk İngiltere'ye au pair olarak gittim. benle Bir orada ailenin nasıl yanına. karşılaşmadık biz ya? Ben de 95, İnan bak 96, 97'de 97 İngiltere'deydim ben. 97'den 2000'e kadar 3 sene İngiltere, Londra. Önce Hastings'teydim. Sonra evet. Brighton'daydım. Ondan sonra Londra'ya geldim. Ben her 3-4 ayda bir mutlaka Londra'ya giderdim. Bir iş için, bir iş için. Bir iş çıkardı gider. Neyse. Ha, Dedi ki söyle gel dedi, bakalım. gel dedi Londra'ya gidelim. Benim okulumda dedi, benim İngiliz arkadaşlarımla falan dedi çekersin beni, röportaj yaparsın falan. Güzel olmaz mı? Ha dedim güzel, şenlikli bir ortam. İngiliz kızlar, İngiliz çocuklar ve bizim ünlü sanatçımız popstar Mustafa Sandal oradaki bir günü falan. Tamam gelirim dedim. Gittik. Mustafa Sandal'la. Üniversite dediği ne biliyor musun? Semti Şey, unuttum şimdi. dershane, kurs gibi, dershane gibi bir yer değil Bak mi? biliyorsun, bak biliyorsun. Londra'nın merkezinde bir apartman. Bitişik nizam binalar. Üniversite yazıyor kapıda. Apartman 4 katlı 5 katlı bir apartman. Bir katta bunların sınıfı. Her katta 2 sınıf karşılıklı 2 Ama daireyi. tamam öyle zaten bunların adı üniversite. Mesela ben örnek vereyim 90 senesinde üniversiteyi kazandım ama doğuda kazandım. Babam da asker olduğu için Evet, asker çocuğuyum. evet, Seni oraya gönderemem ben dedi. Yüksek tamam. rütbeli de bir asker. Tamam Evet, dedim ne yapacağım peki? Ya dedim baba Kıbrıs'ta üniversiteler açılmış gideyim. O sırada da sadece Kıbrıs ve Bilkent var. Başka hiçbir üniversite yok özel. evet. Tamam oldu o zaman dedi. Kıbrıs'a geldim. Göya üniversite diye. Lefkoşa'da bir kuyumcu, saray kuyumcusunun üstünde 4 tane odalı bir dershane gibi bir yer. Ay ben burada dedim bu neresi üniversite buranın dedim. Burası üniversiteye falan benzemiyor. Ama mecburen dedim okuyayım. Ama şu an inanır mısın o adam bu Yakın Doğu Üniversitesi'ni bir büyüttü. Türkiye'de ilk 100'ün içine, zenginlerin içine girdi. Tabii Şu tabii. anda öyle büyük bir kampüsü var ki anlatamam, bir şehir gibi. Bilkent'i falan yüzle çarp yani. Yakın Öyle doğu. bir yer oldu. Şimdi üniversite ünvanına gerçekten hak etti. Ama Evet. geçmişte o hak etmemişti yani o ünvanı. Evet. Ben de Kıbrıs'ta, Mustafa Sandal Üniversite deyince zannettim ki böyle, hani, bizim Boğaziçi filan gibi bir yer. Yok abicim apartman. Ya, dedik ya demin Boğaziçi bir Türkiye'deki. ekoldür yani. Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İTÜ. Benim için 3 tane üniversite geçerli. Tabii, 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 tabii. Tabii, yani Türkiye'de eğitim çok iyidir, yurt dışında iyi değildir dedik ya. Tabii ki yurt dışında çok güzel üniversiteler, kampüsler filan, o ayrı var. Ama işte. Havası, şakası var, lisan öğrenirsin. Rahat ve özgür bir ortamda okursun ama hiçbir zaman kuralcı, hiçbir zaman eğitimi yüksek olan ve çok iyi eğitim görmüş öğretmenlerin elinden geçmezsin. Ve matematik dersi 2 sene geriden gelir orada. Bütün Ya, dersler öyle ama sadece dediğim gibi lisan bazlı. Orada işte okuyacaksan yurt dışında işletme okuyacaksın. İşte İngilizceyi de biliyorsan iyi bir yerde Türkiye'de yönetici olursun. evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir şu anda okumuyorlar ama A! Sorma, zirvedeler. sorma. Biliyorum sona bıraktın onları. Yaptıkları işte zirvedeler. Peki, Hülya Avşar'ı konuşmadık. Hülya Avşar'ı da konuşalım. Ondan sonra Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşalım. Hülya Avşar'ın sevgilisi kim dedik. Hülya Avşar'ın sevgilisi kim? Eee, Hülya Avşar'ın sevgilisi Başarı arkadaşlar. Yeni sevgilisi her zamanki sevgilisi. Hülya Avşar'ın Evet. sevgilisi mi? Hem başarı hem spor. Ya Hülya Avşar bence geçen gün mesela, bir şey gördüm. Yine böyle Instagram'da bir Hülya Avşar mı güzel, Banu Alkan. Şimdi Banu Alkan yani
estetik bir göreceli kavram. Herkesin zevki farklı. Hülya Avşar doğal güzel. Ne bir botoks, ne bir estetik, ne bir şey, hiçbir şey yok. Kadının her tarafı kas, sağlık etli bir kadın. Kadının fiziğiyle ilgili bir iddiası yok zaten. Sporcu Evet. kadın. Ama bu kadında estetik yok. Çok doğal bir kadın. Dolayısıyla ben Hülya Avşar'ı çok beğeniyorum. Kimseyle de mukayese edemem. Onun çünkü en büyük özelliği başarmak, tenis yapmak, ne bileyim bir de kendine de güvenilirdir. Bu arada haberini aldın mı? Yurt dışında da bir sürü imzalar falan atmış. Bir 50-60 tane bir film midir? Bir reklam filmlerine galiba. Öyle bir şeyler duydum ben. İşte onu söyleyeceğim. Burada da, Türkiye'de de. Evet, evet, Hülya Avşar, o kadar ünlü yeni gençler var, oyuncular var. İşte Serenay Sarıkayalar, Hande Erçeller, Afra Saraçoğlu, işte sayabildiğin kadar. Fakat Hülya Avşar 1983 yılından beri sektörde, Hı oyunculuk hı. sektöründe kaç sene ediyor? 47, 40, siz sayın işte kaç sene ediyor? 42 sene ediyor değil mi? Ve hala markaların, firmaların aradığı isim Hülya Avşar. Şimdi yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Sleepy, Hı. Sleepy hijyen ve sağlık markasıyla 3 tane reklam filmi çekecek 2 yıl içinde ve bu arada Evet, hala Bambi yataklarının da reklam yüzü. 2017'den beri firma bırakmıyor Hülya Avşar'ı. Her sene evet. anlaşma yeniliyorlar. Geçen sene 2024'te bir yıllık 8 milyon lira almıştı. Düşünsenize her sene 7 milyon, 8 milyon 2017'den beri 8 yıldır her sene ödeme alıyor bu rakamları Bambi'den. Ayrıca bir mobilya firmasıyla da 2 yıllık anlaşma yaptı. Oradan da 2,5 yıllık anlaşma yaptı. Oradan da 50 milyon lira aldığı söyleniyor. Yahu yoruldum, çenem yoruldu. Hülya Avşar'ın aldığı paraları Tamam, konuşmak. doğru olabilir ama yani neden Yani inandırıcı mı gelmedi acaba sana? hayır inandırıcı gelmedi. Hayır inandırıcı gelmedi değil. Şunu söylemek Hı. istiyorum. Yani bu o kadar star var, yıldız var. Hülya Avşar zirvede olmaya devam ediyor. Bu başarının sırrı ne diyeceğim sana? Bu neden tercih ediliyor Hülya Avşar? Hala Şimdi 42 altta yıldır. bazı izleyiciler yazıyorlar. Ya işte bu 30 yaşında değil, 40 yaşında değil. Artık 50'li yaşları da geçti, 60 yaşında. 62 Eee, yaşında. evet 60'lı yaşlarda. Yani bence, bir kadın kendine bakıyorsa, ne bileyim spor yapıyorsa, Evet. gerçekten işinde başarılıysa, bir reklam yüzüyse gözleri yeter Hülya Avşar'ın. Bak İbrahim Tatlıses bile ona şarkı yazmıştı Mavi Mavi Masmavi diye. Evet. Hülyam, Hülyam. Güzel kadın yani ben beğeniyorum Hülya'yı çünkü doğalı severim ben. Yani yapay kadını ne yapayım? Şimdi 17 yaşındaki kızlar botokslar, dolgular, dudak dolguları her taraflar estetik. Hülya Avşar'da tek estetik yok. Bir tane bile estetik, botoks hiçbir şey yok Hülya Avşar'da. Ben Ve buyum diyor kadın zaten inkâr ben etmiyor buyum ki. diyor. Kendine güvenen kadın. Kadınlar Hülya Avşar'a örnek alın. Allah aşkına Hülya Avşar'a örnek alın. Şimdi o zaman şöyle oluyor. Bak sevgili İpek. Öyle canım. Şöyle oluyor. Sen Ajda Pekkan'ı da iyi tanırsın. Kıbrıs'a da çok Yani geliyor gidiyor Ajda Ajda Pekkan'ı, Pekkan. gıyaben tanıyorum. Şahsen tanımıyorum çünkü onun modacısı benim çok can arkadaşım. Severim yani onu da. Ben de severim modacısını. Çok değerli bir insandır kendisi ve çok güzel işler yapar. Bülent Hanım'ın da bir ara modacısıydı. Yo, dönem dönem yine çalışıyorlar. Çalışıyor Eee, bunlar. çalışıyorlar dönem dönem. Çok cici bir kız, işinde gücünde sürekli çalışıyor, uykusuz yaşayan bir kız yani. Evet, çok çalışkan. Şunu Çok. söyleyeceğim. Ha. Şimdi, Ajda Pekkan da, firmaların aranılan yüzü. Yaşını söyleyince beni geçen gün takipten çıktı. 80 dedim kızdı. 79 bitiyor Ajda Pekkan işte 80 oluyorsun. Belki de ona kızdı. 80 dedim diye kızdı. Takipten çıktı beni. Eee, Evet, bir 79 yaşındaki Ajda Pekkan ve 62 yaşındaki Hülya Avşar. evet. Bunlar hala bütün işleri kapıyorlar neredeyse. Yani reklam işlerini, firmaların, şeyi değerlendirmesi hep bunlar etrafında dönüyor. Ajda Pekkan da öyle. Geçen gün yine bir firmanın reklam yüzü oldu. Yani ikisinin de o zaman sen şey mi diyorsun, başarısının sırrı
kendilerine iyi bakmaları, spor yapmaları. Tabii biraz yani şeyin de önemi var. Şimdi reklam yüzü derken öncelikle ya yüz güzelliğine bakar yahut da fiziğine bakar. Şimdi bu 2 bahsettiğiniz kadından bir tanesi yüzü gerçekten eskilerin güzeli, çökmeyen bir yüz. Yani yaşı 60 da olsa Hülya Avşar her zaman Hülya Avşar'dır. Eee, Ajda Hanım diyorsunuz. Evet, evet. Yani kadın 25 yaşında, 27 yaşındaki genç kızların fiziğine taş çıkarır. Yani, evet. Peki şu da olabilir mi başarılarının sırrı? Erkeklerden uzak durmaları. İkisinin de hayatında çok uzun zamandır bir erkek yok. Yok, Yani, böyle bir yok. aşk maşk, Tabii böyle ki bir bu. kafa Tabii ki. karışıklığı. O olabilir mi? Sadece Hayatına erkek aldığın an zaten hayatının bittiği andır. Bu tarz yapma kişiler için deme, Allah söylüyorum. aşkına deme. Benim bir sürü erkek takipçim var. Yapma ya. Niye öyle erkekleri kötülüyorsun ya? Kötülemiyorum, hayır asla kötülemiyorum ama ben gerçeği söylüyorum. Ya mesleği tercih edeceksin ya evliliği tercih edeceksin. Bakın çok örnekleri var bunun. Yani evlendikten sonra gerçekten mesleki hayatlarına çok önem veremiyorlar. Anlatabiliyor muyum? O zaman mesleki hayatları biraz 1-2 adım geride kalıyor. Evliliğe Erkeği kanalize oluyor, çocuğa kanalize oluyor. Bakın Ajda'nın hayatında kimse yok. Hülya'nın hayatında kimse yok. Hayatlara bakın 10 numara. işleriyle zirvedeler. Yani Evet, erkeği kafa yormuyorlar. Onu nasıl mutlu etsem çabasına girmiyorlar. evet, Kendilerini işe kanalize ediyorlar evet, ve dolayısıyla başarı geliyor diyorsun. Erkeksiz evet, hayat oh ne rahat. Öyle mi diyelim? Peki bunu evet. yine konuşmaya devam ederiz ama Afra Tamam. Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili çok aşağıda soru geliyor. O çocukları Soru da değil taktı. de bazı yorumlar okuyorum şimdi yayın Evet, yaparken. evet. Şöyle bir yorum demin bir seyircinizden, yani Evet. takipçinizden. Diyor ki, "Onur Bey ayrıldı diyecek yarın." diyor. Nereden Şimdi biliyor? burada kafam takıldı. Onur'un programını hiç izlemedim. Nereden biliyorlar Ama ya? Aman ya. bak burada yazıyor mesela Sevda Gün yazmış. "Onur Bey yarın Afram ayrıldı." diyecek. Neden? Onur'la benim fikirlerim ayrı mı? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey demeyecek ya. Nereden biliyorlar? Geçen gün, Onur duyduğu bazı şeyler ama emin olmayarak söyledi. "Emin değilim." dedi. "Ayrıldılar." da demedi. "Olumsuz bazı şeyler olabilir, gelişmeler." filan diye bir konuşma yaptı ama cumartesi gününe kadar araştıracağım. Cumartesi günü bu konuyu konuşacağız dedi. Asla ayrı değil fikirler. Onur da onların birleşmesini istiyor başından beri. Zaten onların aşk yaşadığını filan benle beraber ilk söyleyen Onur Akay'dır. Eee, Onlar ayrılmadılar ama hep altta yazılarda ayrıldı diyorlar. Onlar ayrılmadı. Öyle onlar siz evet, antiler onlar. Onu ayrıldı diyenler antiler. Onlara hiç bakma sen. O antileri bir türlü gönderemiyoruz. birlikteler. Onlara söylediği fazla göz önünde bulundurmayın bu konuyu çünkü dizi çekiyorlar. Yani çok önemli bir yerlerdeler. Eğer gerçekten aşk yaşarlarsa o zaman kimse onların aşklarını seyreder ve diziyi Sen onları seyretmezler. Dizi de para sen kazanamaz, onları yapımcı da sen iflas eder. onları o başlığa yazdığımız gibi el ele gördüğünü söyledin ya bana. Onları el ele gördüğünü söyledin ya. Gelecekte Evet, öyle de. gelecekte birlikte mutluluklarını devam ettirme ihtimalini görüyor musun? Yüzde kaç görüyorsun? Bilal abi bunu her yayınımızda konuşuyoruz, söylüyorum zaten. Bunlar birbirlerini seviyorlar. Bunların birbirlerine etle, kemik gibiler. Yani kopmaları ya da ayrılmaları mümkün değil. Sadece dizi için böyleler. Onlar birbirlerine aşıksız bakışlarından, enerjilerden, o göz frekanslarından hissetmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz ya da? Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Onlar birbirlerini çok seviyor. Bakın sansasyonel şeyler bunlar. Antiler tabii ki ayrıldı diyecekler ya da onların ilişkileri yok diyecekler ya da ayrılacak diyecekler. Niye kötü düşünüyorsunuz ki? Siz de iyi düşünün ya. Siz de mutlu olursunuz. Yani iyi ki evlensinler, mutlu olsunlar, çocukları olsun, yuva kursunlar. Böyle şeyler düşünün. Siz de mutlu olun. Siz de bunu hak ediyorsunuz. Ne gereği var ki? Niye kötü düşünüyorsunuz? Ne olacak yani Afra'yla Mert ayrıldı deseniz ne olacak? Elinize ne geçecek? Yahut da birlikteler, ayrılsalar ne olacak? Elinize ne geçecek? Evet ama şu anda birlikte olduklarını sen de teyit Kesinlikle ediyorsun. birlikteler ama tabii ki medya önünde değiller. Hiçbir şekilde dışarılarda görülmüyorlar. Aileleri de görüşüyor. Bakın geçen gün yine konuştuk. Instagram'dan ya da sosyal medyadan, oğlanın annesi Afra'yı takip ediyor. İşte babası oradan yazılar yazıyor. İşte like it yapıyor vs. O yüzden onlarla ilgili herhangi bir problem yok. Ama böyle olumsuz konuşmalarla negatif enerji yerlerse her an her şey olabilir böyle kötü düşüncelilerden. Kötü düşünceleri konuşturmamak lazım. Onların yazılarını engellemek lazım ama
Onlarla Ama uğraşamam. işte buradan bir tane bir şey lazım bize. Yani nasıl anlatayım? TikTok'ta ne diyorlar ona? Anladım, anladım. Anladın, anladın. Yönetici yani, işte Evet, yönetecek. evet. Yani biz burada yayın yaparken bunları engelleyecek, atacak ya da bu Onları kötü temizleyecek. düşünürler. Evet. Temizleyecek. Yani onların, yıldızlarının kesiştiğini söyledin geçen gün. Neydi tam olarak cümle? Kesinlikle onların zaten evet, doğum haritalarında da gezegenlerini geçenlerde de açıkladım. Yani birbirleriyle çok böyle bütünleşiyor. İnanılmaz mutluluk yapacaklar. Onlar bir araya yani şu anda görülmeseler bile diyorlar ya kesinlikle onların ayrılmaları mümkün. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Haksız mıyım ama ya? Bu Tabii, tabii. kadar da fesat olmayın, kıskanmayın be kardeşim. Ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Gezegenler adeta onların etrafında dönüyor demiştin bana. Evet, evet. Ağzın bal yesin. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. İpek Can A, Bulat. rica ederim. Ben senin buradan gerçekten, takipçilerine de selam, sevgiler gönderiyorum. Afracılara da selam gönderiyorum. Hiç merak etmeyin, o kötü enerjiler de onları yıkamaz. Vallahi billahi. Ya Bilal abi, yayını kapatmadan bir şey soracağım. Fatih ile ilgili bir duyum aldın mı? Sen biliyorsun magazincilerin kralı sensin burada. Hadi Teşekkür astrolojinin prensesi bensem, kraliçesi. Sen de magazincilerin kralısın. teşekkür ederim. Ya, Fatih'le ilgili olumlu bir şey gelmiyor. Yani olumlu bir Ya, ama haber Mert Sivri'yi falan arasaydın ya, bir menajerini aradım, falan. aradım, stabil diyor. O da kendisine söyleneni söylüyor. Doktorlar Sonra biz açıklama yaptık diyor. Sence bu açıklama mı? Açıklama öyle mi olur ya da? değil, doktorlar sel veriyor, sır vermiyor. Yani kendi, Biz açıklama yapacağız dediler. evet, Buradan kendi takipçilere söyleyeyim. evet, gidişat Açıklama şu: evet, stabilini koruyor, işte, şu evet, anda, uyuyor, uyutuluyor, hâlâ entübe. Bu bir açıklama değil. Bize değil, gerçeği değil, söyleyin. Deyin ki beyin siniri ucunda bir şey oldu, hasar var ya da beyin hasarlı ya da bize gerçeği söyleyin. Dua ediyoruz. Dua etmekten başka bir çaremiz yok. Ben Fatih'i yok. çok seviyorum. Tüm dualarım da ondan yana olsun. Ve siz de toplu dua yapalım da gerçekten enerji frekansıyla bir ayağa kalksın. Allah ol derse oldururmuş. Unutma. Öyle, öyle. Doğru söylüyorsun. Bakalım, bakalım. İnşallah, inşallah canım benim. Seni çok seviyorum. İyi ki Ve varsın. çok seviyorum. İyi İyi ki akşamlar katıldın. diliyorum. Hoşça İyi kalın. akşamlar. Herkese iyi tatiller. Bu 2 gününüz güzel geçsin inşallah. Güzel hafta sonları. İnşallah. Değerli dostlar, evet, ünlü astrolojinin prensesi İpek Can Bulat'la yayınımız sona erdi. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Yarın Onur Akay'la saat 18'de karşınızda olacağız. İpek Can Bulat'la Salı günü yine yayın yapacağız. Salı günü İpek'cim, değil mi? Salı günü. Salı ve cuma günleri sizlerle birlikteyiz. Evet, Beni de peki. takip edebilirsiniz bakın sosyal medyamdan. Yani, Söylesene. Söylesene çünkü sosyal. oradan da yayın, hayır onu da söyleyeyim. İpek Astro. İpek alt tire Instagram. Astro. Bulursunuz Instagram. zaten. İpek Can Bulat yazarsanız da bulabilirsiniz. Ha, bulabilirler. İpek Astro Instagram adresi. YouTube adresi ne? Can Bulat. İpek Can Bulat. Tamam. Peki İpekçiğim. Görüşmek üzere tekrar. Sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi Hoşça akşamlar. İyi akşamlar.